Ses senkron. Merhaba ben Enes. Merakla beklediğiniz FE8 incelemesi sonunda geldi. Bakalım beklediğimize değdi mi? Video geçmeden önce aşağıdaki beğen butonuna basarsanız mutlu olurum. FE8 modelinin detaylı olarak hazırladığım mikrofon performansını bu video iyice uzamasın diye koymadım. FE7, 8 ve True Engine SE ile 3 farklı mekanda detaylı olarak mikrofon performansını izlemek için yukarıdaki i'ye basabilir veya açıklamalardaki linki tıklayabilirsiniz. Ayrıca kulaklığın yine satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi detaylı olarak incelememize geçelim. Kutuyu ilk olarak ele aldığınızda malzeme kalitesi oldukça güzel ancak biraz şekilsiz bir kutu olmuş. Şimdi masaya geçelim ve daha detaylı olarak incelemeye başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutu içerisinden çıkıyor. Yanından iki farklı boyda kulak silikonu ve bir tane de şarj kablosu geliyor. Kulaklığın şarj kutusu bu şekilde silindirik bir yapısı var. Silindirikten de biraz daha yamuk. Şu alt tarafı hafif böyle bir metalimsi gibi bir his var. Üst tarafında yine parmak izi bırakan plastik bir kapak konumlandırılmış. Ön tarafında bildirim ledlerini görüyorsunuz. Şu an kulaklıklar içerisinde ve şarj oluyorlar. Bu halde bu şekilde kenardaki ışıklar yanıyor hangi kulaklığın şarj olduğuna dair. Yine buradaki göstergeden kutunun şarj durumunu da öğrenebiliyoruz. Şu arka tarafına baktığımızda bir adet şarj girişini görüyorsunuz. Bu kapağı kaldırdığımız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geliyor. Yani direkt eşleşmeye hazır moda geliyor. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapattığımız zaman da otomatikman kapanıyor. Yerinden aldıktan sonra bu şekilde koyduğumuz zaman kapanmıyorlar. Çalmaya devam ediyorlar. Kapanmaları için bu kapağın kapanması gerekiyor. Şarj kutusunun tasarımını beğenmedim açıkçası. Hiç estetik durmuyor. Böyle cebe konduğunuz zaman epey iri ve kaba bir yapıda. Şöyle bakarsanız mesela elimdeki en iri kutuları getirdim. Pro 2 modeli, T5, T2. Ya onlardan bile epey şekilsiz duruyor. Hatta şurada da FE7 modeli var. En şekilsiz ve ergonomik olarak en kötü duran bence bu 8 modeli. Yani taşıması biraz zahmetli. Kapağın üzerinde bir sensör de bulunduğu için kulaklığı bu şekilde taşımanızı pek tavsiye etmem. Daha korunaklı olarak bu şekilde bir kutu içerisinde saklayabilirsiniz. O zaman çok da fazla bu kutunun şekilsiz olmasının bir zararı olmuyor. Böyle kocaman bir kutunun içinde taşımış oluyorsunuz kulaklığı. Kulaklıklar gördüğünüz gibi bu şekilde mıknatıslı bir yapıda ve mıknatısları da oldukça sağlam. Herhangi bir düşme gibi bir durum yok. Kutuyu beğenmedim ama kulaklıkların kendisini beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle görebildiğiniz gibi piyano bilek yapıda kulaklıklar. LED'leri var önünde. Bulunabilir modda olduğu zaman yanıyor. Onun haricinde yanmıyorlar. Şu alt kısımda, tam olarak şu kısımda bir mikrofon bulunuyor. Kulaklıklar çift dinamik driverlı olduğu için şöyle görebildiğiniz gibi driverları şeffaf olarak direkt gözüküyor. 7 modelinde olduğu gibi direkt driverları bu şekilde görebiliyoruz. Kulaklıklar kutu kadar kaba durmuyor kulakta. En azından enine şekilde biraz kalın yapmışlar. Karşıdan bakıldığı zaman oldukça kibar ve ince duruyorlar. Kulaklıkların tam olarak şu ışıktan yukarı olan bölümde bir dokunmatik alan bulunuyor. Bu dokunmatik alan sayesinde kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Kontrollerine de ilerleyen bölümlerde geleceğim. Oldukça başarılı. Çok yanlış basmaya ihtimal vermiyor. Kulaktan alırken de şu şekilde buradan tuttuğunuz için rahat bir şekilde kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Kulakta da görebildiğiniz gibi bu şekilde duruyor. Kulakta duruş konforu olarak 7 modeline kıyasla daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela 7 modelinde ve diğer tombik olan modellerde bu şekilde küçük bir yapıda olduğu için, bu da uzun bir yapıda olduğu için bu şekilde kulağın içerisine rahat bir şekilde bütün silikonu komple sokabiliyorsunuz 7 modelinde. Ama 8 modeli QC'nin T5 modelinde olduğu gibi hem uzun yapıda olup hem de silikonlu olduğu için bu şekilde soktuğunuz zaman daha içeri girmiyor. Çünkü şurada bir kısım buluyor. Mesela şu kısma takılıyor burası. Ondan dolayı daha içeri sokamıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu yalıtımı çok az miktarda etkiliyor. Yani 7 modelinin yalıtımı belki 8'e göre az daha iyi olabilir. Ama günlük kullanımda ve kullanım konforu olarak 8 modeli daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu tarz olanların. Yani yalıtım olarak da kötü değil 8 modeli. Çünkü bu silikon yapısı oldukça başarılı bu. Bu 7 ile 8'de kullanılan silikonlar gayet başarılı. Hatta ben bu True Engine SE'ye de bu silikonları takmıştım. Şimdi kulaklık kulağımdayken buradaki yaka mikrofonundan yalıtımını test edelim. Bu arada bu şarkıyı da çok sardım. Epey dinliyorum. Son ses. Bu dinlediğim seviye. Tekrar son sesi aldım.
Evet, görebildiğiniz gibi de kulaklığın yalıtımı bu şekildeydi. Ancak dediğim gibi son ses seviyesi çok yüksek olduğu için sizin de son seste dinlemenizi tavsiye etmem kulak sağlığınız için. Yani yalıtım konusunda şu an bu kaydı dinlemesem de çok kötü olabileceğini tahmin etmiyorum bu 8 modelinin. Her zamanki yaptığımız testte bir de kafadan düşme testini yapalım. Evet, saçım bozuldu. Halen daha kulaklık kulağımdan düşmedi. Görebildiğiniz gibi. Kulakta oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim 8 modelinin. Hatta 7 modeli daha da sağlam duruyor. Ya his olarak daha bir sağlamlık hissi veriyor. Daha iyi girdiği için kulağın içerisine. Düşme olayı tamamen bir de kulak yapısıyla alakalı olan bir durum. Bazı arkadaşlarda bazı kulaklıklar hiç durmuyor, direkt düşüyor. Yani bu konuda da yapılabilecek herhangi bir şey yok açıkçası. Kulağınıza uygun olan kulaklığı almanız gerekiyor. Böyle üstten baktığınız zaman şöyle şurası biraz iri durabiliyor kulaklığın ama yandan bakıldığı zaman ince olduğu için oldukça kibar duruyor kulaklık. Bu şekilde bir kalınlık olmuş. Enine doğru ince olmuş. Bence de gayet güzel olmuş kulaklık bu şekilde. Burada da görebildiğiniz gibi bu şekilde duruyor bu kulakta. Şöyle karşıdan bakıldığı zaman kaba durduğu söylenemez. Gayet kibar duruyor. Özellikle yandan bakınca daha da kibar durduğunu söyleyebilirim. Hızlıca bir şöyle 7 modeliyle bir karşılaştıralım. Kulaklığın telefon ile nasıl bağlandığını ayrı bir videoda anlattım. Bunun sebebi de hem iOS ile hem de Android ile kullanırken oluşabilecek sorunlara da değindiğim için hem de bu video daha da fazla uzamaması için bu şekilde gerçekleştirdim. O videoyu izlemek için yukarıdakiye basabilirsiniz. Şimdi incelememize devam edelim. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine de bakacak olursak Bluetooth 5.0 kullanılıyor. Qualcomm'un 3020 çipi var. Yine aptX desteği bulunuyor. Bu özellik iPhone'larda yok maalesef. Sadece Android'de var. Ancak iPhone'ların da başı kel değil tabi. iPhone'lar için de AAC diye bir kodek desteği bulunuyor. Yine aptX kadar olmasa da yüksek kaliteli müzikleri bu kulaklık ile iPhone'da dinleyebilirsiniz. Kulaklıkların tekinde 40 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklığın özelliklerinde konuşma süresi olarak 4 saat, müzik dinleme süresi olarak 5 saat belirtilmiş. Ancak benim yaptığım testte tam olarak kulaklık son ses seviyesinde 7 saat 20 dakika boyunca müzik çalabildi. Açıkçası ben de bu kadar uzun süre dayanabileceğini tahmin etmiyordum kulaklığın. 40-40-80 kutusu da 500 mAh. Yani en kötü ihtimal 5 kere şarj etse 7 kere 5 35 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor kulaklık. Kendileri 18 saat olarak belirtilmiş ancak bunda bir terslik var. Kulaklığın şarjı anormal derecede çok gidiyor. Yine su geçirmezlik olarak da IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sayede terlemeye ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Şimdi kulaklığın gecikme testine bakalım. Şu an duyduğunuz sesi kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bir ses gecikmesi var mı yok mu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizin de görebildiğiniz gibi videoyu izlerken herhangi bir ses gecikmesi ben hissetmedim. Açıkçası oyunlarda da diğer kulaklıklara göre ses gecikmesi daha azdı. Çünkü kulaklıkta aptX teknolojisi kullanıldığı için hem sesin daha kayıpsız olarak aktarılmasını sağlıyor hem de bu gecikme süresini daha da azaltıyor. Yani bir QC'nin T5 modelindeki oyun modu kadar olmasa da yine de bu aptX olmayan kulaklıklara göre ses gecikmesi daha da azalmış diyebilirim oyunlarda özellikle. Şimdi ise kulaklığın kontrollerine gelecek olursak tam olarak şu kısımla bu kısım arasında dokunmatik bir alan bulunuyor. Dokunmatikleri de gayet hassas. Xiaomi AirDots Pro 2 modelinde mesela biraz sertti ve sert dokunmak gerekiyordu. Bunda çok yumuşak bir şekilde dokunduğunuz zaman bile dokunmatikler algılıyor. Dokunuyorum. Parça duruyor. Bir daha dokunuyorum. Çalıyor. Bu kulaklıkta şöyle güzel bir özellik de bulunuyor. Dokunmatik kısmına bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman sağ kulaklığa şöyle görebildiğiniz gibi ses artıyor. Yine aynı şekilde sola basılı tuttuğunuz zaman ise gördüğünüz gibi ses yüksekliği azalıyor. Bu şekilde bir kontrol sistemi ilk defa gördüğüm bir kulaklıkta oldukça kullanışlı olmuş bence. Yine bir sonraki şarkıya geçme özelliği de bu kulaklıkta bulunuyor. Sağ kulaklığa 2 kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir sonraki parçaya geçiyor. Sol kulaklığa da 2 kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir önceki parçaya geçiyor. Bu sol kulakla bastığınız zaman parça biraz ilerlemişti eğer. 2 kere bastığınız zaman parçanın başını alıyor. Bir daha basarsanız tekrar yani bir önceki parçayı almak biraz çoğu kulaklıkta olduğu gibi bunda da parçanın başındaysa alıyor. Değilse parçanın başını alıyor. Sol ve sağ kulaklığa da 3 kere bastığınız zaman akıllı asistan devreye giriyor. Android'de Google, iOS'ta da Siri devreye giriyor. İki kulaklığa da 3 kere bastığınız zaman görebildiğiniz gibi
akıllı asistan devreye giriyor. Yine gelen aramaları yanıtlamak için 2 kere bastığımız zaman gelen aramaları yanıtlayabiliyoruz. Kulaklık kontrol açısından oldukça başarılı olmuş bence. Hiçbir eksiği yok diyebilirim. Bu kulaklıkta da çoğu kulaklıkta olan bir problem bulunuyor. Yani müzik durduğu zaman 3 ile 5 tane arasında böyle tıs diye bir ses geliyor ve bu müzik tekrar çalmaya başladığı zaman ses kesiliyor. Tıslama sesi de devam etmiyor. Yani sadece 3 ile 5 taneye devam ediyor. Sonra o ses kesiliyor. Hem iPhone'da hem de Android'de bu tıslama sesi çıkıyor. Bazı kişiler farklı kulaklıklarda da bu problemin olduğunu söyledi. Bendeki kulaklıklarında neredeyse yarısında bu problem var. Bu şekilde tıslama sesi bazen çıkabiliyor. Evet, şimdi en çok merak edilen kulaklığın ses performansına gelecek olursak. Öncelikle şunu söyleyeyim, kulaklık çok temiz bir şekilde ses veriyor. Yani yüksek seslerde bile herhangi bir bozulma yok. Ki zaten ses yüksekliği de oldukça yüksek, yani son seste dinleyemezsiniz neredeyse. Bu hem iOS cihazda bu şekilde hem Android cihazda bu şekilde. Android cihazda biraz daha ses yüksekliği artıyor. Kulaklığın tizleri çok az bir önde gibi geldi bana. Mid, yani orta sesler biraz geride kalıyor. Ancak bu normal bir kullanımda çok fazla belli olmayabilir. Ben çok fazla kulaklık denediğim için artık kulaklıkların böyle en ufak detaylarını bile hisseder oldum. Tizler önde geldi ama bu tizlerin önde gelmesi de bir negatif özellik olarak değil. Yani bu kulaklığın ses karakteristiğini yansıtıyor. Özellikle mesela bu kulaklığın ön incelemesinde belirttiğim gibi FE7 modeline göre bu kulaklığın bassları bir tık geride kalmış. Aynı şekilde Blitwolf FE7 modeline benziyor bas karakteristiği. Sadece tiz kısımları bir tık daha önde. Bu tizlerin çok az önde olmasını da equalizer ayarlarıyla çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Kulaklığın genel ses performansına bakıldığında özellikle bu 6 mm'lik çift dinamik driver olması sayesinde hem gür hem de net bir şekilde sesleri alabiliyoruz bu kulaklıktan. Fiyat olarak şu an itibariyle aşağıdaki indirim kodunu kullanarak 300 TL civarında bu kulaklığı vergiler dahil olarak alabiliyorsunuz. Evet, kulaklığın mikrofon performansına bu videoda değinmedin diyenler için şu an duyduğunuz sesi Blitwolf FE8 modelinden duyuyorsunuz. Daha detaylı olarak 3 farklı model ile mikrofon performansını bu videoda karşılaştırmıştım. Genel olarak kulaklık konusunda benim yorumum, belki ben beklentimi biraz daha yüksek tuttuğum için böyle bir tık daha iyi olsa daha iyi olabilirdi. Özellikle böyle sesler sanki çok az daha ses seviyesi biraz düşük kalmış gibi, ancak yine gürültü engellemenin farkını hissettiriyor bu 7'li modeliyle kıyasladığımız zaman. Tabii kulaklığın fiyatını da göz önüne aldığınız zaman böyle iyi bir ses performansının yanında yine tatmin edici seviyede bir mikrofon performansı olduğunu söyleyebilirim. Diğer farklı modellerle kıyaslamasını yine genelde kulaklıkları aynı mekanlarda test ettiğim için buradaki videodan yapabilirsiniz. Yani mikrofon performansı olarak tatmin edici bir performans sergiliyor diyebiliriz yine de. Şu anda kapalı bir mekanda, gürültüsüz bir ortamda da bir konuşma yaptığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde iletilecek. Elinizde FE7 modeli varsa bence 8 modeline geçmenize gerek yok. Ha, elinizde GT1 olur veya daha giriş seviyesi işte QC-T5 olur, T2C olur, Redmi olur. O tarz bir kulaklık varsa FE8 modeline geçebilirsiniz. Bence kulaklık fiyatının hakkını sonuna kadar veriyor diyebilirim. Son dönemde bu Banggood'da biraz vergiler arttı. Daha önceden 250 TL civarında bile alınabiliyordu vergiler dahil olarak. Yine takip ederseniz dönem dönem indirimlere giriyor. Benim gördüğüm kulaklığın en büyük eksisi bu gördüğünüz yamuk bir şarj kutusunda olması. Kulaklık hakkındaki yine yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kulaklığın satın alma linkini yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Video epey zahmetli ve uğraştırıcı bir video oldu. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.